Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Demir. Hande Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz Hoş nasılsınız? geldiniz hocam tekrardan. Çok Sağ olun. teşekkürler. Hocam bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Üst ve alt çene ilişkisi. Şimdi üst ve alt çene ilişkisinde bir sınıflandırma var. Evet. Önce bu sınıflandırmadan biraz bahseder misiniz? Daha sonra özellikle ikinci sınıf olan yani sınıf 2 problemlerinin detaylarını bahseder misiniz? Tabii ki. 3 tane sınıflama var dediğiniz gibi. Sınıf 1 ilişkimiz çoğunlukla üst çene ve alt çenenin uyumlu olduğu ilişkidir. Yandan baktığınızda genellikle değerlendirme yandan yapılır. Profilden baktığınızda üst çene ve alt çenenin burun altından inen çizgi dahilinde olması gereken sınırlar dahilinde bu şekilde kapandığı durumdur. Sınıf 2 çoğunlukla alt çenenin geride olmasıyla belirginleşmiş sınıflamadır. Sınıf 3 ise aslında alt çenenin önde konumlandığı durumlar belirginleştiğinde verdiğimiz isimdir. Biz bugün çoğunlukla sınıf 2 tedavilerden Evet. bahsedeceğiz. Ülkemizde en sık görülen konu. Evet, aslında dünyada da en çok görülen kapanış bozukluğumuz çoğunlukla sınıf 2'dir. Sınıf 2 alt çenenin yandan bakıldığında dediğim gibi geride olmasıyla sınıflandırılır ama bu belirginliğe aslında üst çenenin belirginliği de eşlik edebilir. Çenenin ve dişlerin kapanışının belirgin olarak uyumsuzluğudur. Peki hocam sınıf 2 problemlerini aileler nasıl fark edebilir? Aileler çocuklarını yandan baktıklarında, alt çeneyi geride gördüklerinde, çocuk dudaklarını kapatamıyorsa eğer, güldüğü zaman siyah koridorlar oluşuyorsa üst çene darlığının eşlik etmesinin göstergesidir. Belirgin olarak üst dişleri çok fırlak görüyorlarsa yine bu da sınıf 2 kapanış ilişkisinin göstergelerinden biri olabilir. Aileler bu şekilde bu belirginlikleri en azından fark edip bir ortodonti uzmanının kapısını çalabilirler. Peki özellikle bir başlangıç yaşı var mıdır bunun için? Bu tedavileri biz çoğunlukla çocukları çok erken dönemlerde yakalamayı tercih edebiliyoruz. Çünkü o zaman yaptığımız tedaviler çok daha kısa süreli oluyor. Çoğunlukla ilk muayenemizi 6-8 yaş arasında yapmak istiyoruz ama sınıf 2 tedavilerinde bence en kritik noktası bu. Üst çene belirginse üst çenenin büyümesini durdurduğumuz durumlar söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumları da 8-12 yaş arasında kaçırmamak istiyoruz. Ama eğer alt çeneyi öne doğru büyütmemiz ihtimal dahilindeyse o zaman da büyüme gelişim atılımıyla beraber yani 12 yaş sonrası çoğunlukla bu müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Peki genel tedavi yöntemleri nelerdir bu tip problemlerde? Sınıf 2 tedavilerinde genel müdahale yöntemleri üst çenenin büyümesinin durdurulması, dediğim gibi erken dönem müdahaleyle, alt çenenin büyümesinin aktive edilmesi, stimüle edilmesi. Bu gibi tedavilerde çoğunlukla 12 yaş sonrası ergenlikle beraber diyebiliriz aslında akılda kalması için. Çünkü artık ergenliğinde yaşı azalmış durumda maalesef. Bu şekilde tedavi edebiliyoruz, bu dönemlerde tedavi edebiliyoruz. Bir de bu tedavi yöntemlerinin başka alternatifleri de söz konusu. Mesela eğer biz çocuğu büyüme gelişim döneminde yakalayamadıysak, bu gibi durumlarda bazen diş çekimli tedavilere başvurabiliyoruz. Çocuğu erken dönemde yakalayamadık ama diş kapanış ilişkisini iyileştirmek istiyorsak bazen 20 yaş dişlerinin olduğu alanlara doğru dişleri hareket ettirebiliyoruz. Buna distalizasyon, molar distalizasyon diyoruz. Dişleri geriye doğru alarak belirginlikleri yine azaltabiliyoruz. Alt çene öne doğru büyümesi dönemini kaçırdıysak, çocuk bize o dönemde gelemediyse bu sefer cerrahi tedavilerle erişkin dönemlerde müdahalelerde bulunabiliyoruz. Aslında her dönemin bir tedavi yöntemi var ama ne kadar erken o kadar iyi şeklinde düşünülebilir. Evet, ailelerimize buradan tabii ki ebeveynlerimize çok iş düşüyor. Çok Kesinlikle. dikkat etmek gerekiyor hocam. Hocam peki hangi tedaviye neye göre karar veriyoruz? Problemin çeneden mi dişten mi kaynaklandığına göre bence en önemli ayrım o olabilir. Eğer çeneler doğru yerde ama dişler problemliyse, yani eğer bizim üst dişlerimizde problem var, üst dişlerimiz belirgin görünüyorsa, travmaya yatkınlığı da engelleyebilmek için mümkünse en erken dönemde dişleri kemikle doğru yerine getirmek istiyoruz. Eğer problem çenenin durduğu yerden kaynaklanıyorsa, üst çenenin belirginliğinden alt çenenin geride olmasından kaynaklanıyorsa, alt çeneyi öne doğru büyüterek problemi çözmeye çalışıyoruz. Kullandığımız alternatif tedavi yöntemleri için de bilgi vermekte fayda var. Hangi dönem neyi yapıyoruz?
Metal tedaviler uyguluyorsak çeneyi öne yönlendirmek için uyguladığımız yay mekanizmaları var. Eğer Invisalign ya da şeffaf plaklarla tedaviler uyguluyorsak o zaman onların kanatlı mekanizmalarıyla yine çeneyi öne doğru yönlendirebiliyoruz. Ya da büyüme gelişim dönemini kaçırdıysak o zaman cerrahi yöntemlerle alt çenenin geride olması ve üst çenenin belirgin olması durumlarını çözebiliyoruz. Peki bu hastalardaki tedavi süreçlerinden de biraz bahseder misiniz? Ne kadar sürüyor böyle bir tedavi planlaması? Yani çocukluk çağında ne kadar sürüyor ya da erişkin dönemde ne kadar sürüyor? Çocukluk çağında bu tedaviler maksimum bir seneler civarında sürüyor. Eğer çocuğun büyüme gelişim takibiyle beraber çenesini öne yönlendiriyorsak bu tedaviler de maksimum 2 seneler civarında sürüyor. 2 farklı fazmış gibi düşünebiliriz. Birinci fazda doğru müdahale, bütün dişler değiştikten sonra yaptığımız çeneyi öne yönlendirme aşamasında da yaklaşık 2 sene gibi düşünebiliriz maksimum. Ama eğer cerrahi içerikli bir tedavi planlıyorsak da artık cerrahi tedavilerin planlamaları ve işleyiş tarzları daha hızlandığı için o tedavilerde toplamda hazırlık aşamasıyla beraber 1-1,5 seneler civarında sürüyor. Peki hocam şunu soracağım. Şimdi cerrahi bir tedavi planlandı. Diyelim ki hastanın alt çenesi geride, çene kesildi ve öne alındı. Şimdi bu durumda o oklüzyon dediğimiz yani anahtar kilit sistemi gibi diye bahsederiz ya hep. Bu bozulmuyor mu? Veya bu bozulduğunda bunu tekrardan düzeltme gereği hissediyor musunuz? Yani Cerrahi tedavide bozulmuyor mu? Evet. Cerrahi tedaviyle düzeliyor aslında. Şimdi şöyle yani problemi var diyelim kişinin yani ama oklüzyonu iyi, çenesi geride. O zaman çift çene tedavilerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi kapanış bozukluğumuzun bizim yüzümüzle ilişkisi, eklem sağlığımızla ilişkisini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Alt çene geride olması durumu hem çok sıklıkla karşılaşıldığı gibi hem aynı zamanda da birebir kanıtlanmış olarak alt çene eklem problemine de yatkınlığı vardır bu hastalarımızın. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Eğer hastada diş kapanış ilişkisi iyiyse, Oklüzyonu iyi diyelim. kapanışı çok Evet. iyi ama yüzüne göre ilişkisine bakıldığında hastada bir maksiller retrognati dediğimiz çift çene aslında yüzüne göre gerideyse o zaman biz bu hastalarda bazen cerrahi öncelikli tedavilerle, bazen önce hazırlığı yapıp daha sonra cerrahiye girdiğimiz tedavilerde ama hep çift çene tedavilerle bu hastaları tedavi etmeyi birincil olarak kabul ediyoruz. Yani o zaman 2 çeneyi birden öne doğru ilerletiyoruz. Sadece tek çeneyi öne ilerletmiyoruz bu hastalarda. Bir de şöyle bir şey var hocam. Sonuçta hani alt çenenin küçük olması yani bahsettiğiniz problem bu yapısal bir şey, genetik Evet, bir şey. Annede genetik bir babada şey. varsa var. Evet. Bir de bununla beraber hemifasyal dediğimiz yani yüzün yarım kısmında da küçüklük olabiliyor. Evet, kesinlikle. Bu tip durumlarda neler öneriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bu gibi durumlarda da yine cerrahi içerikli tedaviler söz konusu. Ama cerrahi içerikli tedavi, yani burada yüzün ne zaman teşhis edildiği ile ilgili. Yani eğer çocuğa erken dönemde müdahalede bulunabiliyorsak, eğer hemifasyal deformiteler çoğunlukla üst çene darlıklarıyla beraber gelir. Üst çene darlıklarını o zaman erken dönem müdahale etmeyi tercih ederiz. Büyüme gelişim bittikten sonra da tabii ki bu hastaları çift çene cerrahilerle tedavi etmeyi tercih ediyoruz çoğunlukla. Ama bu hastalarda bazen genioplasti işlemleri, bazen zigomalara ek yapılması, şimdi plastik cerrahinin alanlarını siz Evet, tabii ki evet. bizim işimizde kombine çalıştığımız alanlarda bu gibi ek cerrahilere de gerek olabiliyor. Peki cerrahi tedavi sonrasında yine ortodontik olarak uygulamalara devam etmek gerekiyor mu? Nüksler olabiliyor mu? İyi planlanmış cerrahiler sonrasında nüks ihtimali minimumdadır. Bizim işimizde eğer eklem problemi varsa hastada, bu tarz hastalarda özellikle alt çenesi geride olan hastalar eklem problemine yatkındır. Eklem problemine yatkınlık varsa öncelikli teşhis eklemden geçer. Eklem doğru yerdeyken cerrahi bir tedavi uygulandığında da nüks ihtimali minimumdadır. Etik olarak sıfırdır diyemiyoruz ama minimumdadır. Peki hocam bir de şunu soracağım. Sonuçta bu hani oklüzyon ilişkisi dediğiniz yani anahtar kilit sistemi aslında ağız sağlığı için, diş sağlığı için çok önemli bir şey. Evet. Ama bununla beraber olayı estetik olarak gören bir hasta grubu da var. Evet, kesinlikle. Bu tip durumlarda neler yapıyorsun? Bir de fonksiyonel anlamda bu uyku apnesi, horlama gibi problemler biraz da onlardan bahseder misiniz? Tabii ki, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Alt çenesi geride olan hastalar evet bazen estetik problemlerle geliyorlar. Yani aslında bazen çok iyi yemek yiyebiliyorlar ama çenem geride, bu
özellikle erkek hastalar daha maskülen görünmek istiyorlar ve çenenin öne doğru yönlendirilmesi erkeklerde birincil sebep olarak görünüyor. Kendileri öyle bir bakış açısına sahip olabiliyorlar. Çünkü alt çene öne doğru yönlendirildiğinde masseter kaslar daha belirginleşiyor, çene ucu belirginleşiyor. Profilden bakıldığında daha maskülen bir ifade yaratıyor. Bu birincisi. Bir diğeri yine alt çenenin geride olması bizde aslında hava yolu darlığı yaratıyor. Bir de hastalarımız büyüdükçe tabii ki kilo problemlerimiz artıyor, sağlık problemlerimiz artıyor. Alt çenenin geride olması, hava yolunun zaten doğal olarak dar olması bir de kilo ile beraber eklendiğinde daha da dar hale gelmesine sebep oluyor. Özellikle alt çenenin öne yönlendirildiği durumlarda hava yolunun da çok rahatlıkla arttığını, hastaların nefes problemlerinin azaldığını, uykuda apne ihtimallerinin azaldığını görüyoruz. Zaten gece yatarken kullanılan CPAP dediğimiz uyku cihazları da aslında alt çenenin öne yönlendirilerek tedavi mekanizmasına dayanıyor. Yani alt çeneyi öne doğru tutup hava yolunu açmayı planlıyor ama aslında biz cerrahilerde bunu doğal olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Böylece hava yolumuz açılıyor. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz geniş ve kapsamlı bilgiler için. Ben teşekkür Çok ederim. teşekkürler hocam. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Demir idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.